Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan takipçilerimize de ayrı bir hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından bizleri izleyen tüm dostlarıma sevgi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi niyetleriniz güzelce alın, kahvenizin enerjisini hissedin ve falımızın bize vereceği mesajlara birlikte bakalım. Dilerim bu yorum gönlünüze ışık olur. Arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Evet. Fincanımız tutmuş. Öncelikle şöyle bir göz gezdirmek istiyorum ben. Şimdi burada arkadaşlar oldukça güçlü semboller taşıyor fincanın içi. Öncelikle fincanın bu kısmında sıkışık görünen ikiye ayrılması, üzerinde baskı oluşturan bir dönemin yavaş yavaş sona ermeye başladığını gösteriyor. Önünüz açılıyor ve sizi rahatlatacak gelişmeler peş peşe gelecek. Buradaki bembeyaz ve geniş bir yol, bakın arkadaşlar, bu temiz bir başlangıç. Fincanın dip kısmı bu. Önemli bir haber, bir seyahat, taşınma ya da iş, eğitimle ilgili yeni bir kapının açılması şeklinde yorumlayacağım. Yolun açık ve beyaz olması, niyetinizde hayır varsa önünüzdeki engellerin büyük ölçüde kalkacağını işaret ediyor arkadaşlar. Bu yolun kenarında oluşan küçük pürüzler, yani şu iki otoban gibi ayrılmış zaten arkadaşlar. Küçük pürüzler var ama kenarlarda çevreden gelebilecek ufak konuşmaları gösteriyor. Bunlar bizi biraz düşündürse de yolunuzu kapatacak kadar güçlü görünmüyor. Üzerinde gördüğüm uzun boylu, iri yapılı, şurada bir süliyet arkadaşlar. Dikkat çekiyor. Bir sırtında çanta varmış gibi duruyor. Bakın bir tepede bu insan, bu kişi. Sanki bir dağa tırmanmış gibi düşünün. Yani bir tırmanıcı gibi. Bir yolculuk içinde olduğunu ya da hayatında önemli bir yük ve sorumluluk taşıdığını anlatıyor. Aynı zamanda bu figürün tepeye doğru tırmanıyor gibi olması ve tepede olması, emek vererek hedeflerine ulaşmaya çalışan, pes etmeyen bir kişiyi simgeliyor. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da hayatınıza etki edecek güçlü karakterli bir kişi olabilir. Verdiği emeğin karşılığını alacağı ve zirveye adım adım yaklaştığı ve zirveye çıktığı görünüyor. Oldukça baskın. Bu nedenle sabırla yürüdüğünüz yolda başarıya ulaşma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Burada çok hareketli bir görüntü var. Öndeki iki yapılı sülliyetin hemen arkasında bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın da sanki sırtında bir çanta taşıyor yine ve büyük bir telaşla öndeki kişiye yetişmeye çalışıyor gibi. Hatta arkadaşlar dur beni bekle der gibi bir hali var bu kişinin. Bakın koşuyor, görüyorsunuz, elleri de önde. Ona işaretler ediyor gibi. Birine kavuşmak isteyen ama aralarında zaman ya da mesafe bulunan iki kişiyi de simgeliyor olabilir bu. Sırtındaki çantalar ise geçmişten taşınan sorumlulukları, yükleri veya tamamlanması gereken işleri temsil ediyor. Buna rağmen ikisinin de aynı yöne ilerlemesi yolların kesişeceğini ve aralarındaki mesafelerin zamanla kapanacağını gösteriyor arkadaşlar. Sanki el işareti yapıyormuş gibi. Ve bu iki kişinin arasında da sanki bir zürafa var, bakın. Görüyor musunuz? Boynu, kafası
Olaylara daha geniş açıdan bakmayı, sabrı, ileri görüşlülüğü ve uzaktan gelecek haberleri simgeliyor bu zürafa. Bu figür acele edilmemesi gerektiğini ve her şeyin doğru zamanda yerine oturacağını anlatıyor. Aynı zamanda aradaki mesafeye rağmen ilişkinin yeniden güçlenebileceğine ve beklenen bir buluşma ya da görüşmenin gerçekleşeceğini işaret ediyor canlarım. Bu iki figürün birbirine doğru ilerliyor olması oldukça olumlu. Arada küçük gecikmeler olsa da yolların sonunda birleşme, haberleşme veya önemli bir karşılaşma ihtimali güçlü görünüyor. Falın enerjisi emek verenin sonunda istediği kişiye de ya da hedefe ulaşacağı yönünde oldukça umut verici bir mesaj bu. Böyle ilerleyelim. Şimdi burada bir kapı görüyorum ben. Bakın hemen kadın figürünün arkasında şurada bir kapı var. Bembeyaz bu kapı. Açık kapı yani bu. Hayırlı sembollerden biridir kapı. Yeni fırsatları, güzel haberleri, kısmetlerin açılmasını ve önünüzde yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Özellikle kapının aydınlık oluyor olması, yani bembeyaz olması, gelecek gelişmelerin hayırlı ve olumlu olacağını işaret ediyor. Şimdi kapının üzerinde bir tel ve dağılımı var. Burada L var, Y var arkadaşlar, V var. Bu harfleri taşıyan bir kişinin ismini, soy ismini ya da yaşayacak olan olayın ya da gerçekleşeceği yerin adını temsil edebilir. Bazen de bu harfler sizler için önemli olacak bir tarihin, kurumun veya özel bir konunun baş harfleri olarak karşınıza çıkıyor olabilir. Elbette bu harfler herkese farklı şekilde karşılık bulabilir. Kapının üzerinde gördüğüm ince ve aydınlık tel ve dağılımı ise ufak tefek gecikmeleri, küçük konuşmaları ya da çözülmesi gereken birkaç detayı gösteriyor. Ancak telvenin koyu değil de aydınlık olması bu pürüzlerin kolaylıkla aşılacağını ve kapının kapanmamasına, tam tersine daha da netleşmesine arkadaşlar işaret ediyor. Kapanmıyor yani kapı. Genel enerjiye baktığımda ise çok açık kapı arkasındaki kadın figürü ve belirgin harflerle birlikte değerlendirirsem beklenen bir fırsatın, güzel bir haberin ya da yeni bir başlangıcın çok yakında gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. Oldukça temiz ve umut veren bir enerji taşıyor arkadaşlar burası. Şimdi fincanın bu kısmına geldiğimde arkadaşlar çok güzel semboller var burada. Öncelikle peş peşe yüzen iki büyük balık dikkatimi çekiyor. Üstelik yüzgeçlerinin birbirine değmesi bu iki kısmetin ya da iki güzel gelişimin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bakın şurada görüyor musunuz? Bakın. İki balık bu ve yüzgeçleri birbirine değiyor. Bolluğun, bereketin, maddi kazancın ve hayırlı kısmetlerin en güçlü sembolleridir bunlar. Arka arkaya olan balıklar, yan yana olan balıklar ki bunların yüzgeçleri de birbirine değiyor. Güzel haberlerin peş peşe geleceğini işaret ediyor ve bu balıklar çok büyük çıkmış fincanda arkadaşlar. Balığın hemen üzerinde bakın şurada birleşmiş iki kalp görüyorum. Görüyor musunuz? Birleşmiş. Duygusal anlamda çok güçlü bir enerji taşıyor. Karşılıklı sevgi, barışma, kavuşma ya da iki insanın aynı duygularda buluşması şeklinde yorumluyorum. Eğer aranızda mesafe ya da küslük olan biri varsa iletişimin yeniden kurulması ihtimali de oldukça yüksek burada. Şu alta indiğimde arkadaşlar bakın şurada bir beyazlık var, görüyor musunuz? Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Bu da bana sanki bir su samurunu ya da nasıl diyeyim, pengueni andıran
sadakati, temiz niyetleri, duygusal güveni simgeliyor sanki. Beyaz çıkıyor olması da enerjinin oldukça temiz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sabırla beklenen bir konunun hayırlı bir sonuca ulaşabileceğini işaret ediyor. Genel olarak bu bölüm hem kısmet hem de gönül işleri açısından oldukça olumlu görünüyor. Öyle bir enerji veriyor bana. Elbette fal kişisel yorum niteliğindedir. Yani fincandaki semboller peş peşe gelecek güzel gelişmelere ve sıcak sevindirici haberlere işaret eden güçlü bir görünüm sergiliyor burada. Ama siz yine de eğlence ve kişisel olarak algılayın arkadaşlar. Çünkü kolektif, çünkü bu. Şimdi burada arkadaşlar net bir nal görüyorum. Uzun zamandır şansın, korunmanın ve talihin açılmasının simgesidir bu. Üstelik bu nalın bir kısmetle bağlantılı görünüyor olması, gelecek fırsatın tesadüf değil, doğrudan sizin hayatınıza dokunacak önemli bir gelişme olabileceğini düşünüyorum. Bakın hemen altında da bir kısmetle bağlantısı var bunun. Hemen yanında belirlen bir ünlem işareti de var. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Yani beklenmedik bir şekilde geleceğini anlatıyor bu kısmetin. Dikkat çekici aslında. Adeta buraya dikkat der gibi bir sembol bu. Çok kısa süre içinde gelecek bir haber, ani bir teklif ya da önemli bir gelişme karşısında dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bu işaret bazen kaçırılmaması gereken bir fırsatı da simgeliyor olabiliyor. Onun için kendinize göre alın arkadaşlar. Beni en çok etkileyen nokta bütün bu figürlerin tamamen aydınlığın içinde olması beni etkiliyor. Bu koyu bir telve var ve ne puslu var, ne puslu bir görüntü var. Bu da yorumun enerjisini oldukça güçlendiriyor. Önümüzdeki gelişmelerin temiz niyetle, hayırlı sonuçlarla ve engellerin büyük ölçüde kalktığı bir dönemde gerçekleştiğini işaret ediyor. Bu bölüm şansın yükseldiği, önemli bir kısmetin kapıda olduğu ve gelecek haberlere dikkat edilmesi gereken oldukça olumlu bir dönemi simgeliyor arkadaşlar. Güzel bir fırsat karşınıza çıktığında tereddüt etmeden ama sağduyunuzu da koruyarak değerlendirmenizde fayda var diyorum. Falımın bu kısmı gerçekten çok aydınlık ve umut veren bir enerji verdi bana diyoruz. Ve tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada oturup bir yere oturmuş, yüzünü de avuçlarının içine almış, düşünen bir kişiyi görüyorum. Bu fincanın, tabağın en uç kısmında arkadaşlar. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Sanki yüzünü avuçlarının içine almış, derin düşüncelere dalmış. Uzun zamandır aklını meşgul eden bir konuya çözüm arayan, karar verme aşamasında olan ya da duygusal olarak bir yük taşıyan birini simgeliyor. En uç kısmında olması, yani en dip kısmında olması tabağın yavaş yavaş geride, bu durumun yavaş yavaş geride kalacağını, artık son evresine geldiğini gösteriyor. Bu sıkıntı veya kararsızlık sonsuza kadar sürmeyecek. Yakın zamanda bu kişinin içini rahatlatacak bir gelişme yaşanabilir. Çünkü etraf çok aydınlık arkadaşlar. Eğer bu figür sizi temsil ediyorsa uzun süredir düşündüğünüz bir konuda netleşme yaşayabilirsiniz.
çevrenizden birini temsil ediyor ise bu. Bu kişinin sizden bir haber beklediği ya da sizinle ilgili bir konuda yoğun şekilde düşündüğü anlamına gelebilir. Düşünceli figürün ardından tabakta gördüğümüz aydınlık semboller, fincanda gördüğümüz aydınlık sembollerle birlikte endişelerin yerini yavaş yavaş ferahlığa bırakacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kişisel bir değerlendirme niteliğinde arkadaşlar. Ancak tabağın bu bölümü düşüncelerin ardından gelecek bir rahatlamayı ve çözüm sürecini işaret ediyor gibi düşünüyorum ben. Sanki bana öyle geldi arkadaşlar. Şimdi tabağın bu bölümüne, üst bölümüne gelirsek, iki suliyet var burada, bakın şurada ve şurada. Karşılıklı duruyor. Aralarında belirgin bir mesafe var. İkisi de birbirine el kol hareketleri yapıyor gibi sanki. Uzaktan konuşuyorlar. Birbirlerine seslerini duyurmaya ya da bir konuda anlaşmaya çalışıyorlar gibi bir görüntü sezdim burada. Araya mesafe, kırgınlıklar ya da iletişim kopukluğu girmiş iki kişi arasında yeniden bir görüşme yaşanabileceğini anlatıyor. Şimdi iki figürün ayrı yerlerde olması şu an için aralarında bir uzaklık olduğunu gösterse de tamamen kopmuş bir enerji vermiyor. Tam tersine ikisi de birbirine yönelmiş durumda. Bu da iletişimin yeniden kurulabileceğini, beklenen bir konuşmanın gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Burada en güzel detay ise hemen üstlerinde beliren bir güneş arkadaşlar. Aydınlığı, başarıyı, sevindirici haberleri ve sıkıntıların dağılmasını simgeler. Bu nedenle bu iki kişi arasındaki belirsizliğin zamanla netleşeceğini, konuşmaların daha olumlu bir noktaya ulaşacağını söyleyebilirim. Oldukça pozitif görünüyor tabağımız. Güneşin verdiği aydınlık tüm tabağa yansımış. Hayırlı bir görüntü bu. İletişimle çözülemeyecek gibi görünen bir konunun tatlıya bağlanabileceğini işaret ediyor. Yani birbirleriyle konuşarak anlaşabilecekler bu insanlar, iki kişi. Sembollerin birbiriyle dönük olması ve özellikle umut ve ferahlık veren bir ışık bu arkadaşlar. Şimdi bu karşılıklı duran iki kişinin bir tanesinin arkasında iki ayrı kısmet de var arkadaşlar da. Geleceğim şimdi. Şimdi iki kişinin arasında dediğimiz gibi iki ayrı kısmet görüyorum. Bu iki her iki tarafında önüne çıkacak fırsatları ya da güzel gelişmeleri simgeliyor. Yani sadece tek bir taraflı değil. İki tarafı da etkileyecek olumlu bir enerji var burada. İki kişinin arasında bir güneş var demiştik ama dikkat ederseniz etrafında hafif bir pus da var bu güneşin. Bu puslu görüntüde şunu şöyle yorumlayacağım. Şu anda bazı belirsizlikler, kararsızlıklar ya da iletişimde yaşanan küçük engeller olabilir. Ancak bu pus kalıcı görünmüyor. Tam tersine pusun ardından doğan bir güneş gibi olmuş bu. Bu pus dağıldıktan sonra, sıkıntılar dağıldıktan sonra çok daha net ve aydınlık bir dönem başlıyor diyor burada. Bakın burada bir balığımız var. Görüyor musunuz? Şurada. Gizli ya da henüz ortaya çıkmamış bir kısmeti temsil ediyor. Bu maddi bir kazanç, beklenen bir haber ya da sürpriz bir fırsat olabilir. Şimdilik tam görünmese de zamanı geldiğinde kendini gösterecek bir enerji bu. Yani 4 ayrı kısmette dikkat çekiyor arkadaşlar. Bakın şuralarda.
Peş peşe gelecek fırsatları, farklı alanlarda yaşanacak güzel gelişmeler ve bereket simgeliyor bu kısmetler. İş, para, aile, eğitim ya da gönül konusunda farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Genel olarak tabağın bu bölümü ilk bakışta görünen belirsizliklerin ardından açılacak kapıları, çoğalacak kısmetleri ve daha aydınlık bir döneme geçişi anlatıyor. Umut verici ve hayırlı bir görüntü burada söz konusu arkadaşlar. Şurada bir iki rakamı da arkadaşlar dikkatimi çekti benim. Bu iki kişi duran birin tanesinin hemen arkasında. İki kısmetli olabilir bu. İki kişinin hayatına peş peşe gelecek iki güzel fırsatı da simgeliyor olabilir. Sevindirici haberi temsil ediyor. Biri gerçekleşmeden diğeri de gündeme gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden bu figürün enerjisi oldukça hareketli. Bu iki kısmet, iki ayrı seçenek arasında kalmayı da gösterebilir. Kişinin önüne iki farklı yol, iki teklif ya da iki haber çıkabilir ve bunlardan birini seçmesi gerekebilir. Özellikle karşısındaki kişiyle yapılacak bir konuşma ardından bu gelişmelerin netleşmesi olasılığı görünüyor. İki figür aralarında iletişim kurma isteğinin hala devam ettiğini gösterdiği için arkadaki iki rakamda bu görüşmenin boşuna olmayacağını, sonunda hayırlı bir gelişmeye vesile olabileceğini anlatıyor. Hem iletişim hem kısmet enerjisi birlikte çalışıyor burada ve bu da olumlu sonuçların ön plana çıkacağını gösteriyor. Evet, falımızın sonuna geldim arkadaşlar. Umarım fincanın ve tabağın verdiği mesajlar gönlünüze dokunmuş, sizlere umut ve güzel bir enerji olmuştur. Unutmayın, fal yorumları eğlence ve sembollerin yorumlanmasına dayanır. Güzel olanları gönlünüze alın, gerisini zamana bırakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü burada her gün bir fal bakıyoruz. Türkiye'den ve yurt dışından bizleri izleyen tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki fal yorumumda görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla ve kısmetle kalın diyorum. Hoşça kalın efendim.